Emikobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda bu sevimli tavşancıkları çalışacağız. Daha önce çalıştığımız tavşandan farklı bir tavşan. Sadece kafası aynı, vücudu farklı. Ben gerçek bir tavşanı incelediğimde bacaklarının, arka bacaklarının kalın olduğunu gördüm arkadaşlar. Bakın, arka bacaklarını kalın yaptık ve bu tarafta çıkıntı var. Gördüğünüz gibi bacaklarda çıkıntı var. Göbüşlü bir tavşan, göbeği var. Tombiş bir tavşan oldu. Kıyafeti farklı. Tamamen farklı bir tavşan. Sadece kafası aynı. Bu kafa tarifi de oynatma kanalıma girdiğinizde oynatma listesinde kafa tarifini orada bulacaksınız. E, Sadece kafasındaki değişiklik şu boyun kısmına geldiğinizde, ben arkadaşlar tel kullanmadım buna. Telsiz de oluyor. Boyun kısmında bir sıra 12 sık iğne ördüm. Ondan sonra devam ettim. Bir sıra, daha öncekinde 2 sıra örmüştük. Tel kullanmak zorunda kalmıştık. Bu sefer tel kullanmanıza gerek yok. Sadece burada bir değişiklik, bir de yanak kısmında 58 sık iğne. 58 sık iğne 5 sıra örmüştük. 4 sıra örün arkadaşlar. 4 sıra yeterli oluyor. Ve kafasını doldurduğunuzda kafayla boyun arasındaki boşluğu da sıkıca doldurmayı ihmal etmeyin. Tel kullanmanıza da gerek kalmıyor. Görüldüğü gibi çok sevimli, çok muntazam, çok düzgün bir tavşan çıkıyor ortaya. Malzeme olarak Nako Koton Lüks kullandım. Alize Diva da olabilir. İstediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. İpiniz çok kalınsa gözünü biraz milim olarak büyütebilirsiniz. Ben 6 milim kullandım göze. 8 ya da 9 milim de kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre değişiyor. Ve arkadaşlar, tığ olarak da her zamanki gibi 1,75 kullandım. Arkadaşlar, beğeni ve yorumlar yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız bundan mutluluk duyarım. Kol örüyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne örüyorum. İkinci sırada bir tane arttırıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 3 kez bir arttırıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane sık iğne ile ikinci sırayı bitiriyorum. Toplamda 9 tane sık iğnem oldu. 9 sık iğne, 15 sıra örüyoruz. Sonra ipi koparıyoruz. 15 sıra 9 sık iğne ördükten sonra karşılıklı uçları birbiriyle birleştiriyorum. 1 2 3 4. Bunda 2 adet yapıyoruz. İpi koparıyoruz. Şimdi ayaklarını örüyoruz. Sihirli halkanın içerisine 7 sık iğne yapalım. Ama gevşek yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Karşılıklı uçları birleştiriyorum. Şimdi ikinci sırada bir tane artırma, bir sık iğne, bir artırma,
Bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne. Evet, şurayı artıracaktık. 3 kez artırmış oluyoruz. Bir sık iğne. Şimdi bir tane artırmayla bu sırayı bitiriyorum. Buraya işaretimi renkli koymak istiyorum. Alttakini biraz keselim. Şimdi toplamda 11 tane sık iğnem oldu. 11 sık iğne 4 sıra örelim. 1, 2, 3, 4. 4 sıra örelim, sonra görüşelim. 11 sık iğne 4 sıra ördükten sonra şimdi 9 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane eksiltiyorum. Şimdi bir tane eksilttikten sonra toplamda 10 sık iğnem oldu. Bir sıra 10 sık iğne örelim. Bir sıra. Bu sol ayak oluyor arkadaşlar. Şimdi bir sıra 10 sık iğne ördükten sonra bakın hemen dönüyorum. Bir zincirle döndüm. Dibinden itibaren 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincirle tekrar dönüyorum. Bakın dibine batmadan bir tane atlamış oluyorum. Dibine batmayınca bakın bir tane atlıyorum. Bir zincir çektim, bir tane atladım ve burayı arttırıyorum. Bakın şimdi bir tane arttırma yapıyorum. Sonraki zincire, sonraki sık iğneye arttırma yaptım. Şu işaretimi çıkartıyorum. Sonra işaretin yerini değiştireceğiz. Şimdi bir tane arttırma yaptım. Bir tane sık iğne örüyorum. Bakın bir sık iğne ile aşağıya indim. Ve bu aradaki yeri atlıyorum. Bakın bir tane sık iğne ördüm. Şurası. Buraya atlıyorum. Yani şu tabanla topuk arasındaki birleşen yeri atlıyorum. Sonraki sık iğneye batıyorum. Bir tane eksiltmiş oldum. Pardon. Şimdi bir tane sık iğne 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne ördüm. Bir tane atlıyorum. Atladığım yer bakın buradaki boşluğa, burası değil burası. Şimdi bir tane sık iğne, bir tane daha örüyorum. Toplamda 2 sık iğne ile bu sırayı bitirmiş oluyorum. İşaretimi şimdi koyuyorum. Artık işaretimizin yeri burası. Şimdi 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane sık iğne atlayarak eksiltiyorum. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2,
3, 4, 5. 5 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum yine. Atlayarak yapıyorum arkadaşlar. Burası değil. Burası 5 sık iğne ördüm. Atlayarak eksilttim. Şimdi bir tane sık iğne ile bitiriyorum sırayı. Şimdi bir tane sık iğne, bir tane atlıyorum. Bakın burası değil, burası, bir tane atlıyorum. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne ördüm. Burası değil, burası yine bir tane atlıyorum. Atlayarak eksilttim. Şimdi 3 tane sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm. 2, üçüncüsünde renk değiştiriyorum. Üçüncüsüne renk değiştirdim. Bakın işaretimi renk değiştirdiğim yere koyuyorum. Artık işaretimin yeri burası. Şu yeşil, kısa yeşille beyazı kesip birbiriyle bağlayalım. Şimdi burada artırma yapacağım. Bakın birbiriyle bağladıktan sonra birazcık şöyle alttan yürütelim. Şimdi bir tane artırma yaptım. Bakın bir tane artırma yaptım. Bir tane daha yapıyorum. İkincisi ve üçüncüsünü yaptım. Artık bu ipleri kesebilirim. Şimdi 3 tane artırma yaptıktan sonra bakın sık iğnelerime devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisine işaretimin olduğu yere battım. Şimdi burada ilk sık iğneden başlıyorum. Bir tane örüyorum. Bakın bir tane sık iğne, bir tane arttırma, bir sık iğne, bir tane arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, 3 kez arttırdım. 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne ördüm. Her iki bacağı da aynı örüyoruz. Ayak ve bacak aynı. Sadece son sıralarında ufak bir farklılık var. Onu da göstereceğim. Şimdi burada artırma yaptım. 2 sık iğne, bir artırma yapıyorum. Artırmalar üst üste geliyor. Oradan
doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. 1, 2, 2 sık iğne, bir arttırma. Yine 3 kez arkadaşlar. 3 kez arttırmış oluyorum. 1, 2, 2 sık iğne, bir arttırma. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi son arttırmamı yapıyorum. 3 sık iğne ve arttırma. 1, 2, 3. Bir tane artırıyorum. 1, 2, 3. Bir tane artırıyorum. Yine 3 kez arkadaşlar. 3 kez arttırmış oluyoruz. Üç sık iğne, bir arttırma. Şimdi 5 sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Beş sık iğne ördüm. Şimdi toplamda 20 tane sık iğnemiz oldu. Bir sıra 20 sık iğne örelim ve içerisine de elyaf koyalım ayrıca. Elyaflarımızı koyalım. Bir sıra 20 sık iğne örelim. Bir sırayı 20 sık iğne ördüm. Şimdi 3 sık iğne, bir eksiltme. 2 tane sık iğne ördüm. 3, bir eksilttim. 1, 2, 3. Bir tane eksilttim. Toplamda 3 tane eksiltmiş oluyorum. 1, 2, 3. Bu üçüncü eksiltme. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın dördüncüsü işaretten bir sık iğne önde. Yani işareti varmadan 4 tane sık iğne ile burayı bitirdim. Burayı şu şekilde ilmek kaydırarak bitirelim. Şöyle bir tane de zincir çekelim. Bu şekilde bitirelim. İpimizi koparalım. Bu bacağımız bitti. Yani sol ayak ve bacak kısmı bu kadar. Arkadaşlar şimdi bakın sağ ayağı bitirmek üzereyim. Aynı şekilde örüyoruz. Fakat eksiltmeden sonra bakın bir sıra eksiltme yapmıştık. Burada sol bacakta bir sıra eksiltme yaptık. 4 sık iğne ördükten sonra ipimizi koparmıştık. Sağ bacakta da şimdi eksiltme yaptım. Toplamda 17 tane sık iğnem olmuştu. 17 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17. Bakın 17 ördüm. 17 sık iğne ördüm. Şimdi 6 tane sık zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer bacağın yani sol bacağın bitiş yeriyle birleştiriyorum. Bir tane yerle bakın burada bitiş yeri burasıydı. Orayla birleştiriyorum. Sık iğne ile birleştirdim bakın. Şimdi ilk sık iğneden başlıyorum örmeye. Bakın buradan başlıyorum. İlk sık iğne burası. 1. Şu ipi biraz alttan yürütüp keseceğim. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 ve 17. Bakın 17 tane ördüm. 17 sık iğne ördüm. Şimdi zincirin üzerine öreceğim. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bu da ayakların yönü kendimize doğru bakacak. Topuklar arka tarafta kalacak şekilde tutuyoruz. Zincirin üzerine örerken şimdi dikkatle burayı örelim. 6 zincir çekmiştik. 6 tane de sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincirin bu taraftaki yönünü ördük. Dönüşte arka taraftakini öreceğiz. Şimdi 6 tane zincirin üzerine sık iğne ördüm. Bakın burada hemen ilk sık iğneye batıyorum. Burada da 17 tane sık iğne örüyorum. On 17 tane sık iğne ördüm. Şimdi zincirin bu tarafını, bu yüzünü öreceğim. Arka yüzünü örmüştüm. Şimdi zincirin üzerine örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada arkada bakın 17 tane sık iğne ördükten sonra işaretimi zincirin üzerine ördüm 6 tane. Şimdi bakın 17 tane bacaktan örmüştüm. 1 2 3 tane de zincirin üzerine örüyorum. İşareti buraya koyuyorum. 1 2 3
6 tane zincirdi. Zincirin üzerine 6 tane ördüm. Tam ortaladım. İşaretimi koydum. Şimdi bacaktan devam ediyorum. 46 tane sık iğne örüyoruz. Her deliğe batıyoruz. Her deliğe bir kere batıyoruz. Buraya kadar, işaretin olduğu yere kadar 46 tane sık iğne örelim. Şimdi 46 tane sık iğne ördüm. 11 sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. 21 sık iğne örüyorum. Eksilttikten sonra bir tane örmüştüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 tane sık iğne ördükten sonra kesiyorum. Bir tane eksiltiyorum. Yani şimdi 10 tane sık iğne örüyorum. Eksilttikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi 11 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane eksiltiyorum. Beş tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğneden sonra arttırma yapıyorum. Bir tane arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir tane sık iğne, bir tane arttırma. Toplamda 5 tane arttırmış olacağız. Şimdi arttırmaları sayalım. 1 2 3 4. Şimdi bir tane sık iğne, bir arttırma. Toplamda 5 tane olacak. Şimdi 5 tane arttırma yaptım. Toplamda 5 kez arttırmış oldum. Şimdi 5 sık iğne, 1 2 3 4
5. 5 sık iğne, bir tane eksiltiyorum. 10 tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksilttim. Şimdi bir tane sık iğne ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sık iğne ördüm. Şimdi bu arttırmalardan sonra toplamda 47 sık iğnemiz oldu. Şimdi burada da bu sırada da arttırma yapacağız. 11 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sık iğneden sonra bir tane eksiltme yapıyorum. 5 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğneden sonra bir tane arttırma yapıyorum. 2 tane sık iğne, bir arttırma, 2 sık iğne, 1, 2, bir tane arttırıyorum. 1, 2, bir tane arttırıyorum. 1, 2, 2 sık iğne, bir tane arttırıyorum. Burası da toplamda 5 tane sık iğne arttırmış oldum. Şimdi 4 tane sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne, bir tane eksiltiyorum. 10 tane sık iğne örüyorum. Eksilttikten sonra bir tane ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi toplamda 50 tane sık iğnem oldu. Bir sıra 50 sık iğne örelim. 50 sık iğne ördükten sonra şimdi 11 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane eksiltelim. 25 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 sık iğneden sonra şimdi bir tane eksiltelim. 10 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Şimdi tekrar 11 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. 24 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bir tane eksiltiyorum. 24 sık iğneden sonra bir tane eksiltme yaptım. 9 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 46 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi yine 11 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane eksiltiyorum. 11 sık iğneden sonra 22 tane sık iğne örüyorum şimdi. Bir tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bir tane eksiltiyorum. Şimdi 9 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 44 tane sık iğnem oldu. Şimdi 44 tane sık iğne bir sıra örelim. Bir sıra. 44 sık iğne ördüm bir sıra. Şimdi 11 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pardon 11. 11 sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum.
Şimdi 20 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bir tane eksiltiyorum. 20 sık iğne ördüm. Bir eksiltiyorum. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sık iğne ördüm. Şimdi toplamda 42 sık iğnem oldu. Bir sıra 42 sık iğne örelim, sonra görüşelim. 42 sık iğne ördükten sonra şimdi eksiltme yapacağız. 4 sık iğne, bir eksiltme. 1 2 3 4. Bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 4. Bir tane eksiltiyorum. Toplamda 7 kez eksiltmiş olacağız. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir eksiltme şeklinde örelim. 4 sık iğne bir eksiltme yaptım. Bakın ayaklar böyle yanlara bakıyor. Göbüş çıktı. Buralara da yaptıkça, ördükçe elyaf koyalım. Şimdi 4 sık iğne bir artırma yaptım sıra sonuna kadar. Son sıraya geldim. Bakın 4 sık iğne örmüştüm. Burada renk değiştiriyorum. Beyaz renge geçiyorum. Bu işaret ipimi de renk değiştirdiğim yerden çıkartıyorum. Şuradaki ipi biraz alttan yürüteceğim. Şimdi arka taraftan blok kısmından örüyoruz. Bakın böyle. 35 sık iğne örelim blok kısmından. Toplamda 35 tane sık iğnemiz olmuştu. 35 sık iğne arka taraftan, arka lobdan sıra sonuna kadar örelim. Şimdi ben bu ipi biraz alttan yürüttüm. Artık kesebilirim. Sıra sonuna kadar blok olarak 35 sık iğne örelim. Sıra sonuna kadar bakın 35 sık iğne ördüm. İşaretimi yerleştiriyorum. Şimdi 3 sıra 35 sık iğne örelim. 3 sıra. Şimdi bakın bu bilodan sonra 3 sıra 35 sık iğne ördüm. Bilo ile birlikte 4 sıra oluyor. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. ...33 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31, 32 ve 33 sık iğne ördüm. Toplamda 34 tane sık iğnem oldu. Toplamda 34 sık iğne arkadaşlar, 7 sıra örelim, sonra görüşelim. 34 sık iğne 7 sıra ördüm. Bakın içerisine de ördükçe elyaf koyuyorum. Göbüş kısmı çıktı. Şimdi işaretimin yerini burada değiştireceğim. 10 tane sık iğne öreceğim. İşaretimi oraya alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İşaretimi buraya alıyorum. Kolları birleştireceğiz şimdi. Şimdi kol birleştiriyoruz. İpin yönü sağ tarafa bakacak şekilde tutalım kolu. Bu ipi alttan yürüteceğiz. Şimdi bir tane koldan, bir tane bedenden alıyoruz. Karşılıklı birleştiriyoruz 4 kez. 1, 2, 3, 4. Bu alttaki ipi aradan yürüttüm. Şimdi onu içeri yerleştirdim. 2 sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. 3 kez. 1, 2, bir tane eksiltiyorum. 1, 2, bir tane eksiltiyorum. Üçüncüsünü yaptım. Bir tane sık iğne yapıyorum ve diğer kolu birleştiriyorum. Diğer kolu da aynı şekilde tutuyorum. Bu ip sağ tarafta kalacak şekilde tutuyorum. Bunu da alttan yürüteceğim. Bir tane koldan, bir tane bedenden, yine 4 kez bir koldan, bir bedenden alarak birleştiriyorum. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Karşılıklı birleştirdim. Şimdi 2 sık iğne, 1, 2, bir tane eksiltiyorum. 3 kez 1, 2, bir tane eksiltiyorum. 1, 2, bir tane eksiltiyorum. Bir tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Şimdi 2 tane eksiltiyorum. Peş peşe birincisi, ikincisi, bir tane sık iğne, bir tane eksiltiyorum. Bir sık iğne,
Bir tane eksiltiyorum. Bir sık iğne, bir tane eksiltiyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi peş peşe iki tane eksilteceğim. Birincisi bir, ikincisi iki tane peş peşe eksilttim. Bir tane sık iğne, bir tane eksiltiyorum. Bir sık iğne, bir tane eksiltiyorum. Yine 3 kez. Bir sık iğne, bir tane eksiltiyorum ve bir sık iğne ile bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi içerisine biraz elyaf koyalım. Şimdi eksiltmeden sonra toplamda 18 tane sık iğnem oldu. Bir sıra 18 sık iğne örelim, sonra görüşelim. 18 sık iğne ördüm bir sıra. Şimdi bir sık iğne, bir eksiltme yapıyorum sıra sonuna kadar. Bir sık iğne, bir eksiltme, 6 kez sıra sonuna kadar eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde eksiltelim. Eksiltmelerim bitti. Toplamda 12 tane sık iğnem oldu. Bir sıra 12 sık iğne örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bahçıvanın ön kısmını yapacağız. Bunu tam ortalamamız gerekiyor. Onun için de size kolay bir yöntemle nasıl ortalanacağını gösteriyorum. Şimdi bakın, şu bitiş yerinden başlıyorum saymaya. 15 tane sık iğne sayıyorum. 1, 2, 3. Şu kolu şöyle yukarı çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, şurası 15. Tam 15 burası. Şimdi buradan ipimi yerleştiriyorum. Bu ipi birazcık alttan yürüteceğim. Bir tane zincir. Burayı sabitlemek için aynı yere batıyorum. Bir zincir çektim, aynı yere sık iğne yaptım. Bu sık iğneyi de sayıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Şunu artık alttan yürüttüğüm ipi kesebilirim. 4 tane şimdi sık iğne yaptım. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Bakın şöyle kolları yan koyduğumuzda her iki tarafta aynı oluyor ve çok güzel bir şekilde ortalamış oluyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Dibinden itibaren 11 tane tekrar sık iğne örüyorum. On ve 11. sık iğnemi de yaptım. Şimdi bir tane zincir, 4 tane sık iğne örüyorum dibinden itibaren. 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne örüyorum. Bakın bir tane sık iğne atlıyorum. Burası değil, burası. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane atlayarak eksilttim. Bu beşinciye batarken tersten, arkadan, bakın bu şekilde alalım. Bu köşeler daha düzgün oluyor. Evet. Şimdi bir zincir. Şimdi 10 tane toplamda sık iğnem oldu. 10 tane sık iğne örüyorum. Bir tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu köşeleri birazcık gevşek örelim. Batarken güçlük çekmeden batabilmek için. Şimdi bir sık iğne, pardon, bir zincir, bir tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine bir tane, bakın, atlıyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Şimdi 1, 2, 3, dördüncüyü yine arka kısımdan, arkadan düzgün bir şekilde olabilmesi için bu şekilde yapıyorum. Çok da düzgün oluyor. Şimdi bir zincir, toplamda eksilttim. 9 tane sık iğnem oldu. 1, 9 sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir zincir,
Şimdi bir tane zincir çektim, dibinden itibaren yine 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Yine aynı şekilde bakın, bir tane sık iğne atlayarak eksiltiyorum. Şimdi 1 2 arka lobdan yine üçüncüsünü örüyorum. Şimdi 8 tane sık iğnem oldu. Bir zincir, 8 tane sık iğne örüyorum. 1 dibinden itibaren 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ördüm. Şimdi bir tane zincir, dibinden itibaren 8 tane örüyorum. Artık eksiltmiyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bakın arkadaşlar, her iki tarafta çok muntazam duruyor. Şimdi 23 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Şimdi bakın, 23 tane zincir çektim. Burayı bu şekilde çapraz bir şekilde birleştireceğim. Şuradaki bitiş yerinin yanından sayıyorum. 1 2 3 4 5 6, şurası, orayla birleştiriyorum. Sık iğne ile bakın birleştirdim. Şimdi artık buradan başlıyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Bu dıştaki ilmekleri örüyorum. Bir tane ördüm. Birleştirdikten sonra 2 3 4 5 altıncısı bakın buraya denk geliyor. 6. Bakın buradaki aralığı da kapatmış olduk. 6 7 8 tam iyi oluyor arkadaşlar. 8 derken şurayı hatta birleştirirken bakın şuradan ilmek kaydıralım, 8.'yi 8. ilmek kaydıralım, daha düzgün olsun. Evet, şimdi bir tane zincir çekmiştim, ikincisi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Evet, bakın çok da düzgün oluyor. Şimdi burayla birleştiriyorum.
sırayla birleştirdim. Bir tane zincir, ipi koparıyorum. Şimdi bu ipi buradan yine aynı yerden batıyorum. Arka kısımdan. Şimdi ön cebini örüyoruz. 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5. 5 zincirin üzerine 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi şu ipi birazcık alttan yürüteceğim. Bir zincirle dönüyorum. Dibinden itibaren bakın. Bir tane arttırıyorum. Bir, iki tane de sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane zincir. 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bu ön cep. Şimdi yanlardaki cebi örelim. Yanlardaki cep içinde yine 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. İkinci zincirden itibaren 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir zincirle dönüyorum. Şu alttaki ipi yine alttan yürütüyorum. Bir tane köşede artırma yapıyorum. Döndükten sonra 1 2 tane sık iğne, bir tane yine artırma yapıyorum. Her iki köşede de artırma yapmış oldum. Bir tane zincir, tekrar bu köşede bir artırma yapıyorum. Yan cepler bu şekilde örülüyor. Bir tane artırma yaptım. 1 2 3 4. Bir tane de bu köşede artırma yaptım. Toplamda 8 tane sık iğnem oldu. Bir zincir.
Şimdi arttırma yapmadan 8 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Bir zincirle ipi biraz uzun bırakıyorum. Bu şekilde cepleri, yan ceplerin 2 tane yapıyoruz. Ön cepten bir tane, ipi biraz uzun koparıyoruz. Şimdi kuyruğunu örüyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne yapıyorum. Şimdi her deliğe çift batıyorum. 6 kez. 1, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi ve son artırmamı yapıyorum. Şimdi toplamda 12 tane sık iğnem oldu. 12 sık iğne 2 sıra örüyorum. 2, 3, 4, 5. 2 sıra örelim. Sonra görüşelim. 2 sıra 12 sık iğne ördüm. Şimdi eksiltiyorum. 6 kez eksiltiyorum. Bu ipi de içerisine yerleştiriyorum. El koymuyoruz. Son eksiltmemi de yaptım. Şimdi ağzını kapatacağız. Biraz ipi uzun bırakıyorum dikmek için. Birer tane atlayarak dikiyorum. Burası değil, burası. Burası değil, burası. Bakın birer tane atlayarak ağzını büzdüm. İçerisine de elyaf koymuyorum. Arkadan ayarlıyorum şimdi. Şuradan dikiyorum. Tam şu kısım. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, altıncısı. Tam 6. sık iğneye denk geliyor.
Bir videonun daha sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarla bana destek olursanız bundan mutluluk duyarım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.